Merhaba, bugünkü konumuz sizi zamanda epey bir geriye götürecek, tam olarak 9. yüzyıla ve orada günümüzün en popüler kelimelerinden birini konuşacağız, otomasyon. Evet, 9. yüzyıl ve otomasyon. İlk başta kulağa biraz garip geliyor değil mi? Peki, size sorsam, kendi kendine çalışan akıllı cihazlar bundan 1000 yıldan daha uzun bir süre önce var olmuş olabilir mi? Yani bugün elimizdeki teknolojilerin en ilkel ataları sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi tarihin tozlu sayfalarından bir dahiyle tanıştırıyor, Ahmet bin Musa. Belki bu ismi ilk defa duyuyorsunuz ki bu çok normal ama kendisi modern tabirle adeta bir sistem mühendisliğinin öncüsüydü. Peki kimdi bu Ahmet bin Musa? Bir kere tam bir bilim ortamının içine doğmuş. Kardeşleri de babası da bilim insanı. Düşünün, İslam'ın altın çağındasınız, Bağdat'tasınız. Bilimin kalbi orada atıyor ve Halife Memun sizi bizzat destekliyor. İşte böyle bir ortamda Ahmet bin Musa, astronomi ve mekanik alanında çağının çok ötesine geçen işler başarıyor. Ama özellikle bir icadı var ki onu görenlerin aklını başından almış. Zamanının çok ama çok ötesinde bir mühendislik harikasıydı bu. O dönemi yaşayanlardan biri İbni Habban el-Taberi gördüklerini böyle anlatıyor. Bakın slayttaki şu sözlere bir bakın. Bakırdan yapılmış bir küre, gökyüzündeki bir yıldız batmaya başlayınca o yıldızın kürenin üzerindeki resmi aynı anda kayboluyordu. Düşünebiliyor musunuz? Gökyüzünü birebir anlık olarak taklit eden bir makina. Bu o dönem için resmen sihir gibi bir şey. Peki bu sihir gibi görünen şeyin arkasındaki sır neydi? Aslında her şey dahiyane bir mekanizmaya dayanıyor. Kocaman, bakır bir küre yapılıyor, üzerine yıldızlar işleniyor. Bu küre gökyüzüyle tam bir senkronizasyon içinde dönüyor. Bir yıldız mı battı, küredeki kopyası da batıyor. Yeni bir yıldız mı doğdu, kürede beliriyor. Ve en inanılmaz kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bu devasa ve karmaşık sistemi çalıştıran şey elektrik falan değil, sadece suyun gücü. 9. yüzyılda hidrolik otomasyonun zirvesi bu. Ahmet bin Musa'nın dehası tabii ki sadece gökyüzüyle sınırlı değildi. Asıl inanılmaz olan bu dehasını gündelik hayatın içine nasıl taşıdığıydı. Şimdi gelin ev aletlerinden kamu projelerine uzanan diğer otomasyon harikalarına bakalım. Evdeki hayatı kolaylaştıran icatlarına bir bakın. Bunlar basit oyuncaklar değil. Adeta 9. yüzyılın akıllı ev konsepti. Mesela fitili kendi kendine uzayan, yağı bitince otomatik dolan bir lamba düşünün ya da rüzgarda asla sönmeyen bir kandil. Bunlar günümüzün kullanıcı odaklı tasarım dediğimiz şeyin ta kendisi. Yüzlerce yıl öncesinden doğrudan insanların ihtiyacına dokunan çözümler. Ve vizyonu sadece evin dört duvarıyla sınırlı kalmıyor, tüm topluma yayılıyordu. Şehir meydanları için sürekli farklı desenlerde su fışkırtan fıskiyeler. Tarım için sulama bittiğinde düdük çalarak haber veren akıllı cihazlar. Hayvanların su içtiği yalakların seviyesini bile otomatik olarak sabit tutan sistemler geliştirmiş. Bunlar sadece birer icat değil, aynı zamanda kaynak yönetimi ve kamu sağlığı için atılmış dev adımlar. Ahmet bin Musa bütün bu inanılmaz tasarımlarını sadece yapıp bırakmadı. Belki de en büyük mirası bunları gelecek nesiller için özenle belgelemesiydi. Ve işte o başyapıt, Kitabül Hiyel. Bakın bu sıradan bir icat listesi değil. Bu otomatik kontrol sistemleri üzerine yazılmış bildiğimiz ilk kitap. Adeta bir sistem mühendisliği ders kitabı. İçindeki çizimler, şemalar o kadar detaylı ki valfler, şamandıralar, dişli sistemleri hepsi kendi kendine çalışan makineler oluşturmak için nasıl bir araya getirilir adım adım anlatıyor. Peki bu kitapta kaç tane icat vardı? 1, 2, 10 değil, 100'den fazla. Ve bu rakam çok önemli. Çünkü her biri içinde hassas valfler, zamanlama mekanizmaları, geri bildirim döngüleri gibi karmaşık mühendislik prensipleri barındıran tam teşekküllü otomatik cihazlar demek. Tek bir insanın zihninden çıkan inanılmaz bir üretkenlik. Bu tabloya baktığımızda her şey daha da netleşiyor. Onun otomatik kontrol dediği şeye biz bugün sistem mühendisliği diyoruz. Su gücüyle çalışan o akıllı sistemler bugünün uygulamalı fiziği. İnsanların ihtiyaçlarına pratik çözümler bulmasıysa kullanıcı odaklı tasarımın ta kendisi. Yüzyıllar geçmiş, sadece terimler değişmiş ama temel prensipler aynı. Peki, böylesine değerli bir eserden günümüze ne kadarının ulaştığını merak ediyor musunuz?
Maalesef onca bilginin içinden sadece 3 orijinal el yazması kurtulabilmiş. Bu paha biçilmez 3 kopyada bugün dünyanın en önemli kurumlarında saklanıyor. Biri Vatikan Kütüphanesi'nde, biri Berlin Devlet Kütüphanesi'nde ve en eski, en önemli nüsha da İstanbul'da, Topkapı Sarayı Müzesi'nde. Sadece bu 3 kopyanın bile korunuyor olması, onun mirasının ne kadar büyük olduğunun bir kanıtı. Peki tüm bu çalışmaların, bu inanılmaz dehanın bugüne bıraktığı kalıcı miras neydi? Aslında bize gelecek için bir yol haritası bırakmıştı. İşte en can alıcı nokta tam olarak bu. Ahmet bin Musa'nın ortaya koyduğu otomatik kontrol sistemlerinin temel prensipleri, bugün kullandığımız en modern teknolojilerin bile içinde, tam kalbinde yaşıyor. O, belki de farkında bile olmadan yüzlerce yıl sonrasının teknolojisinin temellerini atmıştı. Onu tarihteki diğer dev isimlerle yan yana koyunca ne kadar ileride olduğunu çok daha net görüyoruz. Bakın bu zaman çizelgesine. O, Da Vinci'nin otomat tasarımlarından yüzyıllar önce, modern robotiğin doğuşundansa tam 1000 yıldan daha uzun bir süre önce otomasyonun kurallarını yazmış. Ve bu bölümü hepimizin aklında kalması gereken bir soruyla bitirelim. Ahmet bin Musa gibi yaptıklarıyla geleceği şekillendirmiş ama adını sanını pek duymadığımız, tarihin gözden kaçırdığı daha nice önce olabilir?